Sihir, büyü, fal ve kehanet konusunda en çok merak edilenler. Büyü, fal ve kehanet insanoğlunun merak ettiği konular arasında yer alır. Peki, büyüye dair merak edilenler nelerdir? İşte bu videoda en çok sorulan sorulara yanıt arayacağız ve korunma yollarından ve okunacak etkili dualardan bahsedip tavsiyelerde bulunacağız. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız, videonun altındaki yorum kısmından bizlere belirtiniz. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza devam edelim. Bir insan kendisine büyü yapılıp yapılmadığını nasıl anlar? Bu konu için hocalara danışabilir mi? Büyüden korunmanın yolları nelerdir? Bu konuda olur olmaz herkese müracaat etmek doğru olmaz. İlmine ve takvasına güvenilen ve hiçbir maddi menfaat beklemeden Allah rızası için insanlara yardım eden ilim sahibi kişilerin tavsiyelerine göre de hareket edilebilir. Durum, psikolojik bir rahatsızlıkta olabilir. Öncelikle dindar bir psikoloğa müracaat etmeyi tavsiye ederiz. Eğer büyü yapıldığı tespit edilirse, okunması gereken bazı sure ve dualar vardır. Bunları okumaya devam etmek faydalı olur. Kişinin Allah'a sığınması, iman ve ibadet konusundaki titizliği ile büyünün tesir etmesinde etkili olan şeytanın insana yaptığı telkinlere kulak asmaması, şeytanın insanlar üzerindeki etkisini azaltır ve büyünün tesirinden de korunmuş olur. Çünkü şeytanın yaptığı sadece telkin yoluyla korkutmak, şüpheye düşürmek, vesvese vermekten ve temelsiz kuruntulardan, neticesi olmayan vaatlerden başka bir şey değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle denir: Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Ayette geçen ümitlendirme ve söz verme bilindiği gibi geneldir. Ancak konumuzla ilgili olması da söz konusudur. Çünkü insan pek çok şey umar. Hatta kendini umduğu şeylere, yani beklenti ve ümitlerine öylesine kaptırır ki, bazen kendi kendisini bile büyüler ve olmasını istediği şeyler için büyücülere gider. Bu da yanlış olduğunu bile bile bu yola gitmesi ve şeytanın bu konuda kendisine teminat vermesiyle olur. Bu genellikle haramlarda olur. Yani bir bakıma insan kendisinde büyü olduğunu, birilerinin bu işle ilgilendiğini düşünerek hastalığı davet eder. Oysa gerçek öyle olmayabilir. Nitekim ayetlerde iman edip yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir hakimiyeti olmayacağından, ancak onu dost edinip Allah'a ortak koşanlar üzerinde hakimiyet kurabileceğinden söz edilir. Açıkça anlaşılan odur ki, şeytanın etkisi altına alıp rahatsız ettiği kimseler, onun kendisine sokulmasına zemin hazırlayan ve bu işe meydan veren kimselerdir. Zira şeytanın Allah'ın halis kulları üzerinde kesin bir etkisi yoktur. Bunu yapmaya çalışsa bile onlar, dua ve ibadetlerle, Allah'ın kitabını okumakla bu işin üstesinden gelirler. Zaten büyü ve büyücülük yapanlar hakkında indirilen ayetin sonunda da, ama onlar Allah'ın izni olmadan büyü ile hiç kimseye zarar veremez. Büyünün hakikat olduğu kabul edilince, herkese tesir etmesi de tartışılmaz. Ancak daha fazla tesir ettiği kimseler de mevcuttur. Bunlar da şeytanın vesvese ve evhamlarına önem veren ve bu tür şeylere açık olan kimselerdir. Böyle kimseler daha çok kendi kendilerini bir saat gibi kurup hasta eder. Çünkü şeytan insana sadece vesvese verir ve yanlışı doğru olarak göstermek ister. Aslında hiç de önemli olmayan ses veya görüntüleri kendince değişik şekillere ve seslere benzetenler evhamlı, itikadı zayıf, ibadeti ve zikri olmayan, Allah'a olan görevleri konusunda gevşek davranan ve ibadetlerini ihmal eden kimselerdir. Bütün bu saydıklarımızın dışında büyünün tesir ettiği takva sahibi kimseler de yok değildir. Ancak Yüce Allah'a teslimiyet gösterilip tevekkül edildiği ve tam anlamıyla sığınıldığı, günlük evradu ezkarlar okunduğu, günlük ibadetlere titizlikle devam edildiği, her gün birkaç sayfa, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın okunmasını tavsiye buyurduğu sure ve dualar okunduğu takdirde büyünün tesiri önlenebilir. Çünkü kötü niyetli kimseler büyü yapsalar bile
herkesin ve her şeyin üstünde mutlak güç ve kuvvet sahibi Allah vardır ki, O'nun gücü dünyanın bütün sihirbazlarının ve kendilerine yardımcı olan cinlerin ve şeytanların gücünden üstündür. Zira kendisinde güç bulunduğunu iddia edenleri de yaratan Allah'tır. O dilemezse hiçbir şey olmaz. Nitekim, Hazreti Peygamberimize yapılan büyü konusunda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Felak ve Nas surelerini indirip, bunlarla dua edip kendisine sığınmasını istemiştir. Hazreti Peygamber de öyle yaparak şifa bulmuştur. Böylece Peygamberimiz büyücülerin gayretlerini neticesiz bırakmış ve arzularını kursaklarına tıkamıştır. Gerek görünüp bilinen, gerekse görünüp bilinmeyen, gizli düşmanlarımıza karşı okunan ve kendisiyle Allah'a sığınılan dua makamında bulunan ve muavvizat denilen, Kur'an-ı Kerim'in son 3 suresi, yani İhlas, Felak ve Nas sureleri, her derde deva niteliğindedir ve deyim yerindeyse, bu 3 sure, Kur'an eczanesinin aspirinleridir. Bu sebeple bunlarla Allah'a sığınmalı ve gecenin karanlığından şeytanların, cinlerin, büyücülerin, vesvesecilerin şerrinden bunlarla korunmalıdır. Değerli dostlar, isterseniz biraz da havas ilmiyle büyünün farkı nedir bu konudan bahsedelim. Büyü, başkasına zarar vermek kastıyla ayetlerden ziyade başka İsrailiyat denilen tılsımlarla veya ayetleri menkus olarak yani caiz olmayan şekilde yazarak yapılan şeylerdir. Herhangi faydalı bir işi için belli ayetleri okumak veya yazıp asmakta bir sakınca yoktur. Bununla beraber bu konuyla ilgili kaynaklarda yer alan tılsımların birçoğu sağlam hadis rivayetlerinde olmayan şeylerdir. Bu sebeple bunları kullanıp da isteğini bulamayanlarda bir hayal kırıklığını ve dolayısıyla da inançlarında bir gevşekliğin olma riskini unutmamak gerekir. Kaldı ki ayet veya mesur duaları okuyanların takvası, salahati, ağzının manevi temizliği bir yana, sırf dünya menfaati uğruna, Allah'ın rızasını düşünmeden okunan bu tür okumaların arzu edilen faydayı vermekten de fazla ümitli olmamak gerekir. Son olarak Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadelerini görmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Ubudiyet, emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faideler ve kendi kendine tereddüt eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler, o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, mesela 100 hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kutsiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya 1000 hasiyeti bulunan Cevşenül Kebir'i, o faidelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. Maalesef o faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler, unutmayalım. Her şey Allah ile başlar ve Allah ile sona erer. Difine ve Arkeoloji YouTube kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden ve gerek beğenileriniz ile, gerek paylaşımlarınız ile, gerek kanalımıza katılarak ve gerek ise yorumlardan düşüncelerinizi bizler ile paylaşarak vermiş olduğunuz tüm bu desteklerinizden dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalın.